Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır benden beklemiş olduğunuz bu şahane hırkayı çalıştım. Bir Kore kanalında görmüş olduğum bir modeldi. Takipçilerim bana önerdiler, lütfen bunu örelim diye. Ben de gerçekten model çok hoşuma gitti ve bunu çalıştım. Kanalda sadece vlog şeklindeydi, tarif yoktu. Ben de görsellerden kendim bu modeli çıkardım. İlk defa fermuarlı bir çalışma yaptım, bakın bu şekilde. Şöyle hemen gösterelim. Bu şekilde direkt kapalı olarak da kullanılabiliyor. Biraz önceki gibi tamamen açık da kullanılabiliyor. Bu şekilde yarım da kullanılabiliyor. O sizin tercihinize kalmış. Çok güzel, değişik bir model. Hem spor hem şık. Benim çok içime sindi. Çok güzeldi. Mohair ip kullandım. Zaten bütün kullandığım malzemeler vesaire detaylar videoda mevcut. Umarım sizler de beğenirsiniz. Üzerinde bir duruşunu görmenizi istedim. Daha detaylı fotoğraflar Instagram hesabımda mevcut. Oradan da bana ulaşabilirsiniz. Hem bütün projelerimin daha detaylı fotoğrafları hem de benimle daha kolay iletişim kurabilmek adına Instagram'dan da takip ederseniz çok sevinirim. O halde kanalıma abone olup beni takip etmeyi unutmayın. İyi seyirler. Evet, şöyle yanlarla başlayalım. Bu yanlar için, bakın yanlardan bir tanesi için 26 tane tam motife ihtiyacımız var. Şöyle bakın, tepeden başlıyoruz. 1, 2, 3 tane tam motifim var. 6 iniyoruz. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Bu şekilde 26 tane tam motif yapmışım yanlar için. Bir tane de şu köşede yaka örüntüsünü vermek için yarım motif yapmışım. Yani bir yan kısım, hırkanın yan kısmı 27 tane motiften oluşuyor. Bunun bir tanesi yarım motif, diğerleri tam motif. Diğer tarafı da aynı şekilde, diğer yan da aynı şekilde. Şimdi arkayı göstereyim hemen. Evet, şöyle arkayı da görüyorsunuz. Burada da en olarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane tam motiften başlıyorum ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sıra bu 8 tane tam motifi yapıyoruz. Yani 8 en boy 7 olunca 56 tane motifimiz oluyor arka kısımda. Arka kısım için de 56 tane motife ihtiyacımız var. Bu benim kendi bedenimde kullandığım ölçüler. Siz bunu kendi bedeninize göre artırabilirsiniz. Daha eksiltmez de bu S beden olduğu için. Şimdi kolları da söyleyeyim. Evet, kollarda şu kısım şöyle ikiye katlayıp kolumuzu oluşturacağız. Bakalım eninde kaç tane motifimiz var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani eninde 6 motif var. Boyunda da 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani toplamda bir kol için 36 tane motife ihtiyacımız var. 36 motif bu kol için. Şöyle ikiye katladığımızda göstereyim. Bakın. Kolu oluşturuyor. 36 motif de diğer kol için. Aynı şekilde. Bakın 36 motifte diğer kol için. Yani toplamda kaç tane motifimiz oluyor onu da hemen bakalım. Evet, buna göre 178 tane tam motifim var. 2 tane de yakalarda olacak şekilde yarım motifim var. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu şekilde bir taslak olarak oluşturuyoruz hırkamızı. Ardından da diğer detaylara devam edeceğiz ama şu yarım motifi nasıl yapıyorum hemen onu da gösterip bir de şu birleştirme işlemini göstereyim. Daha sonra diğer detaylarla devam edelim. Motifimizin yapımıyla başlayalım. Kullandığım tığ 3,5 milim. İpimde şöyle 2 kat normal pamuklu ip var. Bir katta angora ip var. Angora ipi tek kat seçmemin sebebi çok kaşındırıp yakmasın diye. Sadece bir kat seçtim. Şimdi sihirli halkamı yapıyorum. Şöyle ilmeğimi çıkarıp sabitliyorum. Ardından da 2 tane zincir çekiyorum. Doluyorum. Orta noktaya batıyorum. Bakın 3 tane ilmeğim var. İkisini birlikte alıyorum. Kalan ikisini birlikte alıyorum. Buraya böyle 2 tane trabzan yapmış olduk. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. Doluyorum. Yine aynı noktaya önce bakın ikisini aldım, beklettim. 2 tane ilmeğim tığımda duruyor. Tekrar doladım. Aynı noktaya battım. İkisini aldım.
Diğer kalan üçünü de birlikte alıyorum. Yani buraya ikili fıstık yapıyoruz açıkçası. İlkinde trabzan gibi oldu ama sonrasında fıstık yapıyoruz. 2 tane zincir çektim. Yine 2 tane fıstık yapıyorum. İlk ikisini birlikte aldım. 2 tane ilmeğimi beklettim. Doladım, ortaya battım. Yine bakın ilk 2 ilmeği birlikte aldım. Kalan 3 ilmeği de tek seferde çekiyorum. Bu şekilde toplamda 8 tane olacak şekilde fıstıklarımızı yapıyoruz. Aralarda hep ikişer tane zincirimiz var. Yavaş yavaş halkayı kapatıyorum. Tamamen kapatmayın. Fıstık sayıma bakıyorum. 6 tane oldu. 2 tane daha yapacağım. Yedinci fıstığımı da yapıyorum. Fıstık grubumu daha doğrusu. İkili olduğu için. 2 zincir çekiyorum. 8. fıstık grubumu yapıyorum. Evet, toplamda 8 tane fıstık olduktan sonra şöyle sayıyoruz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şöyle halkamı iyice daraltıyorum. Kapatıyorum ortasını. 2 tane zincirimi çekiyorum. Ve ilk başladığım fıstığın şöyle tepe noktasına batıyorum. Ve ilmeğimi kaydırıyorum. Evet, motifimizin ortasını yapmış bulunmaktayız. Devam ediyorum. Bir sonraki şöyle 2 zincirli kısma batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Şimdi bu noktadan 2 zincirle yukarı çıkıyorum. Doluyorum. Ortaya batıyorum. 3 tane ilmeğim var. İkisini birlikte alıyorum. Ve daha sonra ikisini birlikte alıp 2 tane zincir çekiyorum. Ve aynı noktaya batıyorum. Kaydırıyorum. Daha sonra bir sonraki noktaya geliyorum. Yine kaydırıyorum. Yine 2 zincirle yukarı çıktım. Doluyorum. 3 tane ilmeğim var. İlk ikisini birlikte aldım. İkisini bekletiyorum. Doluyorum. Aynı noktaya tekrar batıyorum. Yine ilk ikisini aldım. Üçünü bekletiyorum. Hepsini birlikte alıyorum. 3 tane bakın trabzan grubumuz oldu. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. Yine aynı noktaya batıyorum ve ilmeğimi kaydırıyorum. Bakın ilk yaptığımız yerde 3 tane trabzandan oluştu fıstığımız. İkincisinde 4 taneden oluştu. Şimdi hepsini 4 tane yapacağız. İlkini neden 3 tane yaptığımızı sıra sonunda söyleyeceğim. Kaydırarak 2 zincirle yukarı çıktım. Bir sonraki boşluğa girdim. Buraya yine aynı işlemi tekrarlıyorum. 3 tane trabzandan oluşan fıstığımı yapıyorum. Sonra 2 zincir çekiyorum. Aynı noktaya batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Bir sonraki noktaya geçiyorum. Buraya da aynı işlemi yapıyorum. 2 zincirle yukarı çıkıyorum. 3 tane trabzandan oluşan bakın fıstığımı yaptım. Daha sonra ilmeklerimi toplayıp kapatıyorum. 2 zincir çekiyorum ve dibine batıyorum. Bir sonraki 2 zincirli kısma geçtim. Yine aynı işlemi tekrarlıyorum. Bir sonraki noktaya geçiyorum. Yine aynı işlemi tekrarlıyorum. Bütün 2 zincirlik boşluklara bu fıstık grubundan yapıyoruz. Çok tatlı, güzel bir çiçek oluyor. Görünüşü çok zarif. Evet, bakın yine geldik son noktaya. Buraya da aynı işlemi tekrarlıyorum. Evet, şimdi bakın hepsinde ne yapmış olduk? Yapraklarımızı yapmış olduk. Şu noktaya bakın 3 tane trabzandan oluşan yaprak yapmıştık. Diğerlerine 4. Bunun sebebi de bakın bir sonrakine batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Ve bunun tepe noktasına batıyorum. Hem burada bir üst sıraya geçiyorum. Hem de
buradaki yaprak sayımı da 4'lemiş oluyorum. Bakın bu şekilde. Eğer burayı 4 ile başlamış olsaydık bu üst sıraya geçmek için zincir çekecektik ya yukarı doğru. Burada 5'lenmiş olurdu ve dengesizlik olurdu. O yüzden burayı 3 ile başladık. Diğerlerini 4 yaptık. Sıra sonunda da bir tane zincir çekerek, bir dediğim yani ikili zincir çekerek yukarı çıktık. Ve hem üst sıraya çıkmış olduk hem de papatyamızı, çiçeğimizi, yaprağını tamamlamış olduk. 3 tane zincir çekiyorum bir üst sıra için. Doluyorum. Bakın bir sonraki yaprak grubunun şöyle tepe noktasına batıyorum. Buraya 6 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tane trabzanımı yaptım. Burası köşe oluyor. Şimdi 3 zincir çekiyorum. Bakın bir sonraki yaprak grubunun şöyle üst tepesine batıyorum, üst noktasına sık iğne yapıyorum ve sabitliyorum. Burası orta noktamız oluyor. 3 zincir çekiyorum. Bir sonraki kısma yine köşe yapacağım. Yine tepe noktasına şöyle zincir çekerek giriyorum ve 6 tane trabzanımı yapıyorum. Evet, gördüğünüz gibi köşelerde trabzan yapıyoruz. Orta noktada sadece sık iğne ile birleştiriyoruz. 3 zincir çekiyorum. Orta nokta olduğu için yine bakın girdim ve sık iğne ile sabitliyorum. 3 zincirimi çekiyorum. Yine köşe noktaya geldim. Buraya yine 6 tane trabzan yapıyorum. Evet, 3 zincirimi çekiyorum. Yine orta noktayı yapıyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. Bakın 1 2 3 tane köşemiz oldu. Şimdi 4. köşeyi yapacağız. 3 zincir çektim, doladım ve buraya altılı trabzan grubumu yapıyorum yine. Evet, şimdi yine 3 zincir çekiyorum. Bakın ilk başladığım yere, şurası ilk başladığım yer, oradaki şöyle ilk zincirin tepe noktasına batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum ve zincirle sabitliyorum. Bu şekilde çiçek motiflerimizi yapıyoruz. Yapımı çok zevkli, çok basit. Bu şekilde istediğimiz kadar gerekli motif sayısına ulaşıncaya kadar motiflerimizi yapıyoruz. Ardından da şimdi bunu keselim. Bu hazırladığımız motifleri sadece bakın şöyle dikiyoruz. Bir sonraki yaptığımız motifi buraya dikeceğiz. Bir sonrakini buraya. Yani bu şekilde motiflerimizi bakın gösterdiğim motifi sadece şu kısımlarda dikerek birleştirme yaptım. Motifleri birleştirdikçe böyle kendiliğinden şu kısımlarda da desenler oluşuyor. Bu da bu modelin zaten en güzel noktası. Gördüğünüz gibi bu şekilde motiflerimizi de birleştirip dikiyoruz. Evet, yarım motifimiz için de motifi aynı şekilde yapıyoruz. Son sıraya geldiğimiz zaman 1-2 tane tam köşe yapıyoruz. Şöyle bakın 6 trabzanlı. 3. köşemizi de şöyle bakın sadece 4 tane trabzan yapıyoruz. Ardından 3 tane zincirimizi çekiyoruz ve şöyle bir bağlama detayı yapıyoruz ve artık ipimizi koparabiliriz. Yarım motifimiz de bu şekilde gördüğünüz gibi yapıyoruz. Şu kalan kısmı da zincirle birleştiriyoruz. Yani bir üst sıraya trabzan yerine, normalde şu kısma trabzan yapacaktık ya, buraya trabzan yapmıyoruz. Zincirle
bu kısımları birleştiriyoruz. Bu şekilde motifimiz şu kısmı girintili olacak ve o yaka oyuntusu görüntüsünü vereceğiz. Şimdi hemen ipimizi keselim. Birleştirmeyi göstereceğim sizlere. Bu arada birleştirmeyi ben kendi ipimden yaptığım zaman çok kaba bir görüntü oldu. O yüzden sevmedim. Normal iple, şöyle dikiş ipiyle bunu 2 kat yaparak birleştirme yaptım. Bu şekilde daha pürüzsüz ve bakın daha güzel bir görünüm elde etmiş olduk. Şimdi hemen birleştirmeyi de göstereceğim sizlere. Evet, ipimi şöyle 2 kat yapıyorum sağlam olsun diye. Şöyle birleştirme yapacağım kısım bakın bu şekilde olacak. Yani şu kenar yapmadığımız kısım üst tarafa gelecek. Şöyle birleştirme yapacağız. Bakın buradaki gibi. Buradaki gibi, yani şurada şöyle eğik bir görüntü oluşsun diye bu kısmı buraya yapacağız. O yüzden şöyle arkadan hemen iğnemi geçiriyorum. Köşe kısmından bakın tam orta noktasından birleştiriyorum. Dikme işleminde bütün motiflerde aynı mantıkla yapıyoruz zaten. Şöyle bakın dışta kalan ilmekleri birbirine geçiriyoruz ve dikiyoruz. Gördüğünüz gibi bakın dışta kalan ilmekleri birbirine denk getiriyorum. Köşeleri böyle köşelere denk getiriyorum. Bu birleştirmede en önemli detay bu. Bakın zincirli kısımları yine karşılıklı denk getiriyorum. Orantılı güzel bir görünüm olsun diye. Bakın bu iple diktiğim için hiç dikme birleştirme yerleri anlaşılmıyor. Kendi ipiyle yaptığım bayağı kaba durdu. O yüzden vazgeçtim. Bakın şu tam orta noktayı karşılıklı birleştireceğiz. Şöyle. Dıştan batıyoruz. Böyle üstünden geçirmiyoruz. Yani iplikler şu üst kısımda görünmeyecek. Aralarda kaybolacak. Evet, bakın bu şekilde birleştirdiğimiz zaman gayet güzel oluyor. Orta noktada da şöyle şu güzel görüntüyü vermek için karşılıklı şöyle altlardan batarak birleştirme yapıyorum. Evet, bakın şurada yeni bir sanki motif yapılmış gibi güzel bir görüntü oldu. Sanki oraya ayrı bir motif yapılmış gibi duruyor. Yine devam ediyorum. Dikme çok önemli bir detayı. İplikleri temizlemek yine çok önemli. O yüzden acele etmeden temiz güzel bir işçilik çıkarmak istiyorsanız acele etmeden sabırlı davranmanız gerekiyor. Benim biraz da o yüzden uzadı projem. Güzel içime sinen bir şey olsun istedim. Daha kısa sürede de yapabilirdim ama içime sinen daha temiz düzgün bir proje olsun diye yavaş yavaş yaptım. Evet, bakın gördünüz mü, birleştirmemiz gayet muntazam oluyor. Şuradaki ipi 2 kat kullanmamın sebebi de sağlam olması açısından.
dikiş ipi olduğu için sağlam olsun diye 2 kat kullanıyorum. Dış kanatlarından batıyorum bakın. Evet, şu noktada da iyice bir sabitleme yapıyorum. Ardından şöyle arkayı çeviriyorum. Bütün dikişlerimde böyle yaptım. Şuradan birkaç defa iyice geçiyorum. Sağlam olsun diye şöyle düğüm yapıyorum. Evet, yeterince sağlam oldu. Şimdi ipimi kopardım ve bakın gördüğünüz gibi yaka kısmının da yarım motiflerini de yapmış bulunmaktayız. Şimdi artık motiflerle olan işimiz bitti. Kenarlara güzel bir sık iğne geçeceğiz. Tepe noktadan başlayacağız. Bütün çevresini, şu kollar da dahil, sık iğne geçeceğiz. Neden birleştirmeden önce sık iğne geçiyorum? Biraz daha hani bu motiflerle tam vücuda oturan bir model oldu. Kenarlarına sık iğne geçersek birleştirme yerlerini sık iğne ile artırdığımız için, yani modelimizin boyutunu büyüttüğümüz için birleştirme yerlerini yaptığımız zaman modelimiz daralmayacak. Daha güzel, muntazam bir görüntü olacak. Bir de şuralardaki şu parça görüntü bir bütün halini alacak. O yüzden de sık iğne geçelim. Evet, sık iğne için şöyle ipimi sabitliyorum. Örgünün düz yüzünü çeviriyorum. Herhangi bir yerden olabilir, fark etmez. İster kol olur, ister beden olur. Şimdi ben şu koltuk altı kısmından başlayacağım sık iğne geçmeye. Bir tane zincirle sabitliyorum. Ardından da şöyle modeli bozmayacak şekilde göz kararı bakın sık iğnelerimi geçmeye başlıyorum. Bakın şöyle çok geniş bir görüntü oluşmayacak, çok dar da olmayacak. Yani modelimizin eninde bir farklılık yaratmayacağız. Sadece burada daha düz bir görüntü oluşturacağız. Bir de birazcık modeli büyütmüş olacağız. Şimdi bakın tam şu orta noktaya geldik. Koltuk altının birleşme kısmına. Buraya şöyle daha esnek olsun diye başına doladım. Orta noktasına batıyorum. Tam orta noktasını yapabilirsem. Biraz kalın tığım. Orta noktası olmasa da şöyle kenara denk geldi. Buraya bir tane şöyle ikili trabzan yapıyorum. Koltuk altı kısmı olduğu için. Doladım. Sol tarafa batıyorum. Buraya bir tane şöyle yine dediğim gibi ikili trabzan yaptım. Kalan kısımları yine sık iğne ile devam ediyorum. Bakın orta nokta olduğu için buradaki o boşluğu gidermek adına şu kısımlara sadece trabzan yaptım. Çakma trabzan da yapabilirsiniz. Boşluğa girdim. Bakın 2 tane sık iğne yaptım. Şimdi şu trabzanların orta noktasına giriyorum. Buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Boşluklara giriyorum. 2 tane sık iğne yapıyorum. Bakın gördüğünüz gibi. Sonra şu trabzanların üstüne denk gelen kısımların hepsine birer tane sık iğne yapıyorum. Bu da normal dıştaki motiflerin birleşim noktası. Buraya da yine aynı şekilde şöyle bir çakma trabzan yapalım. Normal trabzan biraz uzun kalabilir. 3 tane ilmeğim var. Bakın üçünü tek seferde alarak böyle bir çakma trabzan yapıyorum. Ama arada bir boşluk oluşuyor. Onu önlemek adına şöyle daha ince bir tığla yapalım hatta. Bakın şu ikisinin birleşim noktasını alırsak, evet. Bakın bu şekilde daha güzel oluyor. Evet.
O noktayı tamamen kapatmış olduk. Devam ediyorum. Yani tamamen aslında göz kararı yaptığım bir şey. Gördüğünüz gibi bakın. Motiflerin birleşim noktasını görüyor musunuz? Şuradaki bu ayrıklık gitti. Daha düzgün, muntazam bir görüntü oldu. Şimdi bu şekilde aynı mantıkla bütün çevresine geçeceğim. Ardından da bedeni, kolları, ön ve arkayı ayrım yaparak artık o hırka şeklini vereceğiz. Evet. Şimdi ben bir tamamlayayım. Daha sonra diğer detaylarla devam edeceğiz. Şu sık iğneyi bir tamamlayayım. Birleştirmeye geçeceğiz. Evet, bütün çevresine sık iğne geçtikten sonra bakın şöyle göstereyim. Bütün çevresini sık iğne geçtikten sonra şöyle hırka formunu veriyoruz. Bakın. Şimdi bu alt noktadan başlayacağım. Şöyle koltuk altı mesafesinden diğer kolun bitim noktasına kadar şu kenarları dikeceğim. Bu noktayı da aynı şekilde şöyle alt noktadan başlayacağım. Yine diğer kolun bitim noktasına kadar buraya kadar dikeceğim. Şimdi hemen dikmeye başlıyorum. İğnemi ayarladım. Şöyle bakın tam köşe noktadan giriyorum. Ardından da buradaki köşe noktadan iğnemi çıkarıyorum. Şöyle ilmekler birbirine bakacak şekilde ilmekleri denk getiriyorum ve dikmeye başlıyorum. Bundan sonra kenarlara lastik geçeceğiz. Fermuar detayımızı yapacağız ve yaka kısmını yapacağız. Ve bu şekilde de artık finalini yapmış bulunacağız. En uzun süren kısım tabii ki motiflerin yapım aşamasıydı. Benim için uzun sürdü ama dediğim gibi ben bu projede çok enteresan bir sakinlik ve dinginlik geldi bana. Bu projede benim için önemli olan nokta temiz ve güzel olmasıydı. İçime sinen ve uzun yıllar kullanacağım bir ürün olmasını istedim. O yüzden de hiç acele etmeden çok temiz çalıştım. Bütün detaylarını temiz temiz, sakin sakin hazırladım. Şimdi inşallah beraber şu lastik kısmını vesaire de düzgün bir şekilde yaparız. İlk defa fermuarlı bir ürün yapıyorum. Onu da inşallah altından kalkarım. Sonra hep birlikte sonuca ulaşırız. Sizler de beni izleyerek dilediğiniz şekilde yaparsınız. Bakın şöyle karşılıklı sık iğne geçtiğim ilmekleri birleştiriyorum. Burada çapraz bir görüntü olmasın diye bakın. Yine aynı şekilde motiflerimizin şu kısımlarını denk getirmeye çalışalım. Ekran biraz buğulu geldi gözüme. Sanırım karanlık diye ekranı temizledim yine aynı. Yani gece diye gece çekim yapıyorum. Kız uyuduğu için gece çekim yapmak zorunda kaldım. Çünkü gündüz mümkün değil, izin vermiyor. Değil çekim yapmak, örgüyü elime almamı bile istemiyor. O yüzden de bunu hep onun uyuduğu zamanlarda yaptım. Biraz da o yüzden uzadı. Evet, bu şekilde. Gördüğünüz gibi bu alt kısımdan başladım. Şöyle koltuk altından kol ucuna kadar dikeceğim. Aynı şekilde diğer tarafı da dikeceğim. Daha sonra lastik kısmıyla devam edeceğiz. Evet, kenarlarını sık iğne geçtikten sonra üzerime giydim. Bir sıra daha hem kollara hem de şu beden kısmına motif istiyor. O yüzden altlarına bir sıra daha motif ekleyeceğim. Evet, kol için bir sıra daha ekledim gördüğünüz gibi. Sonra da lastik kısmını yaptım bir tanesinin. Şöyle kolu saydığımızda yani toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra motif yapmış bulunmaktayım. Her motifimiz 6 taneden oluşuyor şöyle arkalı ön düşünürsek. Yani toplamda kol için 42 tane motifimiz var. Bu kolu ben tamamladım. Diğerini birlikte yapacağız. Bakın motiflerimi ekledim. Gördüğünüz gibi. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra motif ekledim. Bu arada şu ipleri temizleme işini de göstereceğim size. Bakın ben iplerimi her zaman ince tığımı alayım hemen.
İplerimi her zaman bu şekilde temizliyorum. Hem daha sağlam oluyor. Bakın şöyle 3 kat ipim. Bir katını şöyle ayırıyorum. Ardından da şöyle güzelce bir düğüm yapıyorum. Bu şekilde daha sağlam oluyor. Öyle yürütmeyle falan olacak iş değil bu. Çıkmaya ihtimaline karşı. Şöyle de kesiyorum. Bakın. Gayet sağlam oldu. Şu normal dikiş iplerimden kalan fazlalıkları da alıyorum. Yine bakın. Bu şekilde yaparsanız çok daha temiz ve sağlam olur. Bütün motifli işlerde veya normal örgülerimde bunu kullanıyorum ben, bu yöntemi. Bakın bu şekilde güzelce birinci düğümüm, ikinci düğümü yapıyorum. İyice böyle sabitliyorum. Ardından da kesiyorum. Bütün ipliklerimi ben bu şekilde temizledim. Onu da söylemiş olayım. Şimdi kol bittikten sonra kenarlarını bir sıra sık iğne geçiyoruz hemen. İpimi alıyorum. Ardından da şöyle trabzanların üstüne gelen kısımdan sabitliyorum ve başlıyorum. Şu orta kısımlara dediğim gibi yarım trabzan yapıyorum. Şu bakın iki motifin birleşim noktasına her zaman için şöyle yaptım. Arkadan battım. Ve yine yarım trabzanımı yaptım. Kalan kısımlarına bu şekilde sık iğnelerle gidiyorum. Bakın. Şu ara kısımlara, 3 zincirli kısımlara ikişer tane sık iğne yapıyorum. Tam şu tepe noktasına bir tane sık iğne yapıyorum. Ara kısımlara yine ikişer tane sık iğne yapıyorum. Bakın bu şekilde bütün çevresini sık iğne ile geçiyorum. Bu arada normalde video çektiğim ortamdan farklı bir ortamda çekiyorum. Daha rahat anlatabilmek için. Evet. Bu şekilde bütün çevresini sık iğne geçiyorum. Dediğim gibi bazı kısımlarda yarım trabzan yapıyorum. Bu birleşim noktalarında. Diğer kısımlarda normal sık iğne yapıyorum. Yani amacım ne aslında? Şuradaki şu geçişin böyle düzgün olmasını sağlamak, muntazam olmasını sağlamak. Evet, şimdi kolun çevresini tamamen bu şekilde sık iğne yapıyoruz. Daha sonra lastik kısmıyla devam edeceğiz. Evet, bakın sıranın sonuna geldim. Şimdi şöyle ilk başladığım sık iğneye batıyorum, kaydırıyorum. Şimdi bundan sonra lastik kısmıyla devam edeceğiz. Yani şişle devam edeceğiz. Yalnız şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Normalde bu motiflerimi yaparken 3 katla yapmıştım ya. 3 katlı lastik kısmını yaptığım zaman çok hacimsiz ve kötü durdu. Lastik kısmının bu şekilde tok ve güzel durması için ipimi 2 kat kullandım. Şimdi hemen diğer tarafından ipimi ekleyeceğim. Yani 6 kat olacak. 2 kat derken normal kullandığımın 2 katı. 6 kat olacak. Hemen şuradan ipimi iliştiriyorum. Şişimi aldım, misinalı şişimi. Misinalı şişle ilgili de şunu söylemek istiyorum. 40 santimlik misinalı şişle denediğim zaman bu lastik örgü kısmını böyle ilmeklerin arası açık açık durdu ve hoşuma gitmedi. O yüzden 60 santimlik misinalı şişi ikiye bölüp o şekilde öreceğim. Onu da hemen size göstereceğim. Şimdi bakın bu aşamada ilk sırada ilmek çıkaracağız. İlmek çıkarırken şuradaki sık iğnelerimizden kapattığımız bütün kısımlara batarak ilmek çıkarıyoruz. Bakın sık iğnelerden kapattığım bütün ilmeklerin üzerinden bakın bu şekilde
ilmek çıkarıyorum. Gördüğünüz gibi hiçbirini atlamıyoruz. Bu aşama önemli. Şişle zorlanırsanız eğer bazıları şöyle yapıyor. Tığa alıp bu şekilde de ekleyebiliyorlar ama ben böyle uğraşmak istemiyorum. Direkt olarak şişle zor da olsa ilmeklerimi alıyorum. Şimdi bu sırada sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi alalım. Daha sonra diğer sırada devam edelim. Evet, 60 santimlik misinalı şişimle şöyle bakın. Kolu ikiye katladığımız zaman bir tarafını tamamen ilmek çıkardım. Şimdi misinamı şöyle çekiyorum. Dönüyorum. Şimdi kalan ilmeklerimi bu kısımdan çıkarıyorum. Diğer türlü yuvarlak bir geçiş olduğu için zaten misinada şöyle düz bir şey, esneyen bir şey olmadığı için bu çevreyi alamayız. Şimdi bu kısmını da bu şekilde alacağım. Evet, kalan ilmeklerimi de geçirdim. Şimdi bakın şu tarafı iki kısma da misinanın şiş kısmı gelecek şekilde şöyle bakın. Evet, bu şekilde tutuyorum. Ardından da son ördüğüm şişi bakın, son ördüğüm kısmı çekiyorum ve bu kısmı öreceğim. Bura bitince diğer kısım bu şekilde değiştire öreceğiz. Şimdi geldik en önemli kısma. Buradaki bütün ilmeklerin üzerinden direkt bir ters bir düz lastiğimizi yaparsak eğer lastiğimiz çok geniş ve saçma bir görünüme kavuşur. Neden? Çünkü bakın şu geçişi vermek için, bakın geniş bir geçişten dar bir lastik görünümüne geçmek için burada ilmeklerde kesme yapacağız. Onu da nasıl yapacağız? Hemen göstereceğim size. Lastiğimi örmeye başlıyorum. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz şeklinde 3 tane ördüm. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bakın 9 tanesini yaptım. 10'uncuya tersse de fark etmez, düzse de fark etmez. En son ben ters yapmışım, düz denk geldi. 2 tane ilmeğe bir girerek, yani bir tane kesme yaparak örüyorum. Burada ne yapmış olduk? Bir tane kesme yapmış olduk. O dediğim gibi buradaki bilek kısmındaki sıkılığı, darlığı vermek için. Devam ediyorum. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bakın 9 tane yine normal ördüm. 10'uncuya geldiğim zaman 2 ilmeğe birlikte girerek tek bir ilmeğe düşürüyorum burayı. Yani 10 ilmekte, 9 ilmekte bir tane kesme yapmış oluyoruz. Evet. Yine kesme yaptım. Yine 10 tane normal öreceğim. 1, 2, alanım o kadar dar ki çok zorlanıyorum. Umarım anlaşılır. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bakın yine 9 taneyi tek tek ördüm bir ters bir düz olarak. 10'uncuya geldiğim zaman 2 ilmeği bir alarak bir tane kesme yapıyorum. Benimkiler hep düz ilmeğe denk geldi. Ters olsa da fark etmez. İkisini bir alıp ters ilmek öreceksiniz. Devam ediyorum yine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi
Şu arkadaki bakın şişi çekiyorum. Şu şişimi çıkarıyorum. 8 yapmıştık değil mi? En son unutmuyoruz. Ne örmüşüm en son? Ona dikkat edelim. Düz örmüşüm. Evet. 9'uncuyu da örüyorum. Yine 10. ilmeği ne yapıyorum? 2 ilmeği teke düşürüyorum. 10. Evet, sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrar edelim. Evet, şimdi sıra sonuna doğru gelirken şu yaptığım ilmekleri saydım. Bu ilmekleri diğer kolda toplamda 62 tane ilmek üzerinden lastiği kurduğum için 62'ye düşürmek adına kalan ilmeklerimin hepsini çift çift aldım. Yani siz de bu sayıya ulaşmak için ilmeklerinizi ayarlayacaksınız. Kaç tane ilmeğinizi çift aldığınızda bu sayıya ulaşırsanız ona göre ayarlayın. Şimdi ben en son kalan ilmekleri bir 10 tane ilmeği falan hep çift alarak toplamda 62 tane olan sayıma ulaştım. Bu beden ölçüsü için yeterli. Bilek ölçüsü için, small beden için. Sizler eğer M beden veya vesaire farklı beden yapıyorsanız zaten o ölçü size göre değişecektir. Ama bu beden için benim yaptığım için 62 tane ilmek üzerinden gideceğiz. Şimdi toplamda 62 tane ilmeğim var. Bundan sonra şöyle bakın. Kaç sıra örmüşüz? Hemen paylaşayım. Evet, toplamda 15 sıra lastik örmüşüm. Burada da aynı şekilde yapacağız. Toplamda düz ilmekler üzerinden saydığımız zaman 15 sıra olacak şekilde lastiğimizi öreceğiz. Dediğim gibi bu şekilde duracak örgümüzün duruşu. Sadece şu sağda kalan şişi çıkaracağız ve öreceğiz. Daha sonra diğer şişle yerimizi değiştireceğiz. Şimdi normal bu şekilde bakın. Biraz sıkı olacak şekilde, lastik olduğu için gevşek örmeyin bu aşamada. Lastiği biraz sıkı örmemiz şart. Sıkı olacak şekilde bir ters bir düz olarak toplamda 15 sıra örüyorum. Sonra da zaten kapatma işlemini yapacağız. Kolumuz bu şekilde. Umarım anlaşılmıştır. Şimdi ben 15 sırayı tamamlayıp dönüyorum. Evet, kolu ben yeterli uzunlukta ördüm. Üzerime de giydiğimde bu ölçü benim için yeterli. Siz bir tık daha uzun yapabilirsiniz ama burada dikkat etmemiz gereken kollardaki lastik ile şöyle alt kısımdaki lastiğin de birbirine yakın olması. Baktığınız zaman şöyle bir uyum içerisinde olması gerekiyor. Şimdi kesmeye başlıyorum hemen. 62 tane ilmeğimi 16 sıra olacak şekilde ördüm. Şimdi ilmeklerde tersi ters olarak örüyorum. Buna çok dikkat edelim lütfen. Düzü düz olarak örüyorum. Ve bakın son ilmeği bir önceki ilmeğin içinden geçiriyorum. Tersi ters olarak örüyorum. Bir öncekinin içinden geçiriyorum. Düzü düz olarak örüyorum. Bir öncekinin içinden geçiriyorum. Bunu şöyle tığla da yapabilirsiniz. Tersi bakın. Yine ters olarak örüp içinden geçiriyorum. Düz olarak örüp içinden geçiriyorum. Bu aşamada ilmeklerimizi kapatırken biraz sıkı kapatmaya gayret edelim. Çünkü o bileği tam oturan güzel görüntüyü vermek için birazcık sıkı olması gerekiyor. Bakın bu şekilde. Evet. Şimdi bütün ilmeklerimi aynı şekilde kapatıyorum. Daha sonra devam edeceğiz. Evet, kesmeleri yaparak sıra sonuna kadar geldim. Şimdi kapanışı da göstereceğim sizlere. Bütün ilmekleri gördüğüm şekliyle örüyorum. Bir öncekinin içinden geçiriyorum. Şimdi son ilmeğimi de ördüm. Bir öncekinin içinden geçirdim. Evet, gördüğünüz gibi bütün ilmeklerimizi bitirmiş bulunmaktayız. Şimdi son ilmeğimi kapattıktan sonra bir tane zincirle sabitliyorum. Şöyle ipimi biraz uzun bırakıyorum ve kesiyorum. Evet, gördüğünüz gibi kol lastiğimizi örmüş olduk. Şimdi bunu şöyle
geçiriyoruz ve arkadan yürütüp temizleyeceğiz. Şimdi kol detayımız bu şekilde. Alt içinde şöyle bakın boydan boya yine kollarda yaptığım gibi ilmek çıkardım. Bu sefer de 10 tane ilmek ördükten sonra 11. ilmeği çift alarak yine lastik kısmında bir darlaştırma oluşturdum. Çünkü sırt kısmı bayağı geniş duruyordu. Bu lastik kısmındaki şu detayı verebilmek için, bakın şu görüntüyü verebilmek için yine aynı şekilde kollardaki gibi kesme yaptım ve aynı mantıkla ilerledim. O yüzden bu kısmı göstermeyeceğim. Şimdi yaka detayımız kaldı. Yakadan sonra da yanlara şimdi yaka detayımız kaldı. Yaka detayından sonra da yanlara yine kısa bir lastik öreceğiz. Alt kısmına da artık fermuarımızı yerleştireceğiz. Şimdi yaka detayıyla devam edelim. Evet, yaka için şu yarım olan motifimizden başlayacağız. Şu yarım motifin bakın şöyle şu kısmından batıyorum. İlmeğimi sabitliyorum. Ardından da yine kollarda yaptığımız gibi aynı mantıkla ilmek çıkaracağız. Yaka kısmından. Şöyle bakın. Şu yarım motiften başladık. Çevresinden geleceğiz. Diğer yarım motifin bu noktasına kadar ilmek çıkarıyoruz. Burada çıkardığımız ilmeklerin hepsini direkt bir ters bir düz yaparak lastiğimizi oluşturacağız. Burada kollardaki gibi bir büzgü yapmaya gerek olmadığı için buralarda ilmekleri kesmeyeceğiz. Bütün ilmeklerimizi öreceğiz. Zaten yaka kısmı tam ideal. Kesme yaparsak darlaşmış olur ve rahat olmaz. Ensede kasar. O yüzden bakın hepsinden zaten sık iğne geçmiştik kenarına. Bu şekilde ilmeklerimi çıkarıyorum. Evet. Bakın bu noktadan başladık. Diğer karşılığına gelecek şu noktaya kadar, yani diğer yarım motifin bu noktasına kadar ilmeklerimi çıkarayım. Daha sonra devam edelim. Evet, yakanın bütün çevresini bu şekilde ilmek çıkardım. Şimdi bir arka yüzden öreceğiz, bir ön yüzden öreceğiz. Bir ters, bir düz. Yine aynı şekilde lastik kurulumunu yapacağım. Kenar ilmeğin ilk sıra olduğu için öreceğim. Daha sonraki sıralarda örmeyeceğim. Bakın bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Yine sıkı sıkı, güzel güzel öreceğiz. Şimdi ben belli bir uzunlukta bunu bir ters bir düz olarak ilerleteceğim modelimi. Daha sonra yakada farklı bir işlem yapacağız. Onu da sizlerle paylaşacağım. Şimdi yakayı tamamlayıp döneceğim. Evet, gördüğünüz gibi yaka detayını bitirdim. Şöyle arkadan da gösterirsek çok güzel oldu. Şimdi şu fermuar yapacağımız kısma da şu şekilde bir lastik modeli yaptım. Bakın kısa küçük bir lastik modeli. Bu tarafa da aynı şekilde yapacağız. Şimdi buraya nasıl yaptım? Buraya da beraber yaparak anlatacağım. Siz de anlayacaksınız nasıl olduğunu. Şimdi normalde lastik kısımlarını hep 2 kat yapmıştım ben. 2 kat ipten yapmıştım. Tok durması için. Burayı içe katlayacağımız için şöyle bakın, bu katlanan lastik yaptım bu kenara. İtalyan lastik mi, öyle bir şey deniyor buna. Eğer 2 kat ipten yaparsam çok kalın ve kaba dururdu ve buradaki görüntü hoş durmazdı. O yüzden de burayı tek kat yaptım. Zaten 2'ye katlayacağımız için bu tokluk kendiliğinden otomatik olarak oluştu. Yani normal şu motifleri yaptığımdaki gibi göstereyim, bakın. Bu şekilde tek kat kullandım. Şimdi bakın. Gelelim yanların lastik yapımına. Şu köşeden itibaren bakın. Başlıyorum. Şöyle ipimi bir çıkarayım önce.
Evet. Daha sonra şunu arkadan bir düğüm yapalım, çıkmasın. Şimdi bakın, şuradaki lastikleri 2 kat ipten yaptığımız için, evet, buradaki lastikleri 2 kat ipten yaptığımız için bunun her bir ilmeğine batarak çıkarırsak buradaki lastiği, bu tek kat ipten, yani 3 kattan yapılmış oluyor. Bu 6 kattan yapılmış oluyor. Otomatik olarak bu son yaptığımız hacimsiz kalır ve böyle bir sıkma olur. O yüzden de burada birer tane olan ilmeğin 2 defa batarak şöyle diplerine, İnşallah yapabileceğim. Buradan daha fazla ilmek çıkaracağız. Bakın, normalde buraya battım ya. Bir de şu iki ilmeğin tam şu noktasına batıyorum. Bir tane de buradan ilmek çıkarıyorum. Bir tane normal ortasına batıyorum. Gördüğünüz gibi. Bir de şu kısımdan şöyle batarak artı bir tane artırma yapmış oluyorum. Evet, bu şekilde bu kısımdan ilmek çıkarıyoruz. Gördüğünüz gibi. Şuraya da batalım. Şimdi kalın iple yapmış olsaydık eğer, buradaki ilmekler çok fazla olacaktı ve dışa doğru bir çıkıntı oluşacaktı. Ama biz ince iple yaptığımız için çıkıntı vesaire oluşmuyor. Bakın, gördüğünüz gibi bu şekilde gayet güzel oluyor. Devam ediyorum. Çok zor oluyor bunlardan, biraz tığdan yardım alalım şu ilmekleri çıkarırken. Tığ da diğer detayları bozacak. Evet. Şuraya batalım. Evet, bakın bu şekilde ilmeklerimi çıkardım. Şimdi şu motiflerin kenarını sık iğne geçmiştik zaten. Burada her bir sık iğnenin, kapattığımız ilmeğin üzerine direkt birer tane batarak ilmeklerimizi çıkarıyoruz. Bu kısım kolay. Bakın, görüyorum değil mi kapanan ilmekleri? Hepsine şöyle birer defa batarak ilmeklerimi çıkarıyorum. Lastik olduğu için bu kısmı tam oranında elini ayarlamak lazım. Çok gevşek olursa da güzel durmaz. Sıkı olursa da büzüşme yapar. Bakın, bu şekilde kapattığım ilmeklerden şişimle yeni ilmekler çıkarıyorum lastik örmek için. Alttan başladık, bakın. Bu noktaya kadar, şu yakanın ta tepe noktasına kadar bu şekilde ilmek çıkaracağız. Bakın, ben karşıyı yaptım. Çok güzel oldu. Şimdi burayı da aynı mantıkla yapalım. Sıra sonuna kadar bir ilmeklerimi çıkarayım ben. Normal yine bir ters bir düz lastik örgü modeli yapacağız 6 sıra. Daha sonra da yaptığımız lastiği ikiye katlayacağız. Ve o şekilde birleştirme yapacağız. Trikolarda genelde bu şekilde oluyor. Fermuar detayının yanı. Evet, bakın yan kısmını boydan boya ilmeklerimi çıkardım. Şöyle aşağıdan başladım. Boydan boya ilmeklerimi çıkardım. Evet, şimdi bunları örgümü ters çeviriyorum. Bir ters bir düz lastik örgü modelini yapıyorum. Ama bu aşamada biraz elimizi sıkı tutmamız gerekiyor. Çok sıkı tutmayın, büzüşme yapar. Bakın, ilk sıra olduğu için kenar ilmeğini örerek aldım. Daha sonraki sıralarda örmeyeceğim. Zaten bunu biliyorsunuz. Bir ters bir düz olarak ilk sıranın örümü biraz zor. Daha sonraki sıralarda akıp gidecek örgümüz. Bu şekilde 6 sıra lastiğimizi öreceğiz.
Daha sonra örgünün arka yüzünde, yani bu noktada buluşacağız ve lastiğimizi ikiye katlamayı göstereceğim. Ve bu şekilde örgümüzü bitireceğiz. Daha sonra fermuar detayıyla devam edeceğiz. Evet, düz ilmekleri saydığım zaman şöyle bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sıra göründüğü zaman artık şu kıvırma işlemini yapabiliriz. Bunu da nasıl yapıyoruz? Örgümü şöyle çeviriyorum. Bakın ters yüzdeyim. Evet, şöyle bakın. Alttan batıyorum. Ardından da ilk ilmeğimi şöyle örüp içinden geçiriyorum. Şöyle bakın, üstten sıradaki ilmeği, daha sonra bu ilk ilmeğimiz için geçerliydi. Şöyle alttan bakın hizasına denk gelecek şekilde şöyle giriyorum. Üstteki ilmeği gördüğüm şekliyle örüyorum. Daha sonra da şu alttaki iki ilmeğin içinden geçiriyorum. Yine şöyle bakın, alttan battım. Üsttekini gördüğüm şekliyle ördüm. Ve alttaki iki ilmeğin içinden geçiriyorum. Şöyle bakın, ilmeğin tam hizasından alta batıyorum. Daha sonra üstteki ilmeği örüyorum. Ve bakın şöyle geçiriyorum. Alttan batıyorum. Üstteki ilmeği gördüğüm şekliyle örüyorum. Ve bu şekilde görüyorsunuz, ikiye katlamış oluyoruz lastiğimizi. Bakın tekrar gösteriyorum. Şu alttaki diş diş görünen ilmeğe batıyorum. Yukarıdakini gördüğüm şekliyle örüyorum. Ve bu şekilde kaydırıyorum. Alttakine batıyorum. Yukarıdakini örüyorum. Ve kaydırıyorum. Yukarıdakini ördüm. Ve kaydırdım. Bakın. Şunu biraz genişletelim. Evet, bu şekilde görüntümüz olacak. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar bütün ilmekleri örerek kesip bu şekilde ikiye katlayacağız. Tekrar göstereyim. Bakın, alttan girdim. Yukarıdan ördüm. Ve bu şekilde geçirdim. Alttan giriyorum. Yukarıdan örüyorum. Ve geçiriyorum. Alttan giriyorum. Yukarıdan örüyorum. Ve geçiriyorum. Bakar mısınız? Ne kadar muntazam duruyor. Çok düzgün bir geçiş oldu. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi kapatıp katlayalım. Evet, sıra sonuna geldim. Bütün ilmeklerimi kapattım. Bakın, boydan boya. Şimdi son ilmeğimi kapatmayı göstereceğim. Yine şöyle alt kısma batıyorum. Üstteki ilmeğimi örüyorum. Ve içinden geçiriyorum. Bu şekilde bitirmiş olduk. Şöyle bir sabitleme yapıyorum. İpimi biraz uzun bırakıyorum. Bakın, şöyle alttan yürüterek ortalara geliyorum. Şu diğer ipi de yine yürütelim. Önceden kalan ipi. İkisini yürütüyorum. Sonra şöyle yine ikiye ayırıp düğüm yapıyorum. Düğümümüz sağlam olsun, bozulma olmasın. Evet, kesiyorum. Şimdi bakalım, diğer fazlalık iplerimi de aynı şekilde temizleyeyim. Ve artık fermuar dikimini göstereceğim. Çok şükür
örgü kısmımız bitti. Şu fazlalık ipleri de yine düğüm yapıp keseceğim. İpimiz böyle volümlü olduğu için düğümler anlaşılmıyor. O konuda şanslıyız. Evet, gördüğünüz gibi artık örgü işlemini bitirdik. Şimdi şu kısma güzelce fermuarımızı dikeceğiz ve artık son olarak da ütüleyip finalini yapacağız. Şimdi fermuar dikimiyle devam edelim. Evet, ben şöyle bir fermuar buldum. Boyutu da şöyle bakın, tuttuğumuz zaman çok az uzun kalıyor. Onu da şöyle içe katlayıp dikeceğim. Renk olarak ekru renk bulamadım. Beyaz buldum ama zaten şöyle arada kalacağı için fermuarın rengi çok belli olmayacak. Yani sadece şu fermuar çekilen kısım, tırtıklı kısım görünecek. O yüzden çok da önemli değil. Şöyle güzel kaliteli bir fermuar olsun dedim. Çok fazla model vardı ama çoğu da böyle uyduruktu, güzel değildi. O yüzden de bunu buldum. Bence gayet de güzel. Şimdi hemen iğnemi alıyorum. Evet, yine aynı şekilde şu motifleri diktiğim ipi kullanacağım. Şöyle şu kısım dışarıda kalacak şekilde şu kısımdan dikmeye çalışacağım. Şurada ipimizi bir sabitleyelim öncelikle. Şöyle arkadan çıkaracağım. Zaten dikiş belli olmayacak. Evet. Bu şekilde dikeceğim. Bunu terziye de diktirebilirsiniz. Eğer uygun makinesi varsa. Şu kısım biraz kalın olduğu için belki denk gelmeyebilir. Kendiniz böyle benim gibi elinizle dikebilirsiniz. Evet, bu şekilde boydan boya bu noktaya kadar dikeceğim. Önce bir tarafını dikeceğim. Sonra diğer tarafını dikeceğim. Evet, bakın burada hiçbir şekilde iplik izleri belli olmuyor ince iple diktiğimiz için. Sağlam olması açısından da sık sık dikeceğiz. Şimdi ben bu tarafı tamamlayayım, diğer tarafı da tamamlayayım, geliyorum. Evet, fermuar detayını da diktim ve karşınızdayım. Şöyle tamamen kapalı şekilde de kullanılabiliyor. Böyle çok sıcak oldu şu an evde olduğum için. Bu şekilde açık olarak da kullanılabiliyor. Sizler dilediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Üzerime oturdu. Çok güzel oldu. Bu arada bir tüyo söyleyeceğim. Kesinlikle lastik kısımlarına asla ve asla ütü değdirmeyin. Bakın şu kısım, bakın şu kısımlara kesinlikle ütü değdirmiyoruz. Ütüyü sadece bu motif kısımlarına yaptım. Çok hafif yaptım onu da. Altına mutlaka bez koyarak ütüleyin. Çünkü mohair yapısı zaten yumuşak. Çok çabuk bozulabilir. Ve bütün projeniz boşa gidebilir.
O yüzden de lastiklere kesinlikle ütü yapmıyoruz. Bedene de üzerine mutlaka bir bez koyarak şu kısımları da ütüleyebilirsiniz. Evet, zor ama güzel bir projenin daha sonuna geldik. Beni izlediyseniz, videomu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha detaylı fotoğraflar ve benimle daha kolay iletişim kurabilmek içinse Instagram hesabımdan takip edebilirsiniz. Başka bir projede görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.